Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Bade diziden çıksın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin son bölümünde düğünde ortaya çıkmayan sır kalmadı ama en azından bu sefer sırları Nilay'ın yerine farklı insanların ortaya çıkarması bizleri mutlu etti. Çünkü artık her taşın altından Nilay çıkınca olayların tadı biraz kaçmaya başlamıştı. Bu arada kısa bir hatırlatma da yapalım. Dizi yeni yıl arası nedeniyle önümüzdeki hafta ekranlarda olmayacak. Yani yeni bölüm için bir tık sabredeceğiz. Peki yayınlanacak ilk bölümde bizleri neler bekliyor? Gelin sırayla masaya yatıralım. Bu arada fragmanda verilen küçük detaylar bile, özellikle ailelerin tepkisi ve herkesin birbirini sorgulaması bölümün temposunun yüksek olacağını gösteriyor. Yani bir yandan duygusal kırılmaları izleyeceğiz, bir yandan da klasik Ünal ailesi tartışmaları yine masada olacak. Özellikle Kıvılcım'ın sakin kalması zor. Ömer'in de net bir açıklama yapması şart. İlk olarak Ömer ve Kıvılcım'la videomuza başlayalım. Ömer ve Kıvılcım son bölümde Kemal bebeğin sünnet düğünüyle beraber aralarındaki sorunları bir nebze olsun gidermiş ve tekrardan birbirleriyle konuşmaya başlamışlardı. O masada yeniden aynı göz hizasına gelmeleri bile tamam bir umut var dedirtmişti. Fakat bu yakınlığın gözüne batan isim yine Bade oldu. İkilinin en mutlu günlerinde sahneye çıkıp Ömer'den hamile olduğunu söylemesi hem Kıvılcım'ı hem de izleyiciyi resmen duvara toslattı. Dizimizin yeni bölümünde Kıvılcım Ömer'le ilgili büyük hayal kırıklığı yaşayacak. Ömer ise bu süreçte Kıvılcım'la konuşmaya çalışacak. Olaylar senin düşündüğün gibi değil demeye uğraşacak. Ama Kıvılcım bu kez dinlemeyecek. Kıvılcım'ın o kırgınlığı biriken bir şeydi zaten. Şimdi üstüne bir de hamilelik iddiası gelince tüm gemileri yakması kaçınılmaz gibi duruyor. Burada Ömer'in kendini anlatma çabası ne kadar güçlü olursa olsun Kıvılcım'ın kafasında tek bir soru dönecek. Ben yine mi kandırıldım? Peki Bade gerçekten hamile mi? Ben Bade'nin hamile olduğunu düşünmüyorum. Evet, o gece Ömer sarhoştu ve yaptıklarını hatırlamıyor. Bu doğru. Ama ben Ömer'in hiçbir şeyin farkında olmayacak kadar kontrolü kaybettiğine de inanmıyorum. Bana kalırsa bu tamamen Bade'nin kurduğu bir oyun. Bade böylece Ömer'le Kıvılcım'ı birbirlerinden uzaklaştırmak, Ömer'i de zoraki de olsa kendisine yakınlaştırmak istedi. Ve kısmen bu planında başarılı olacak. Ayrıca senaristlerden bir ricam var. Lütfen artık Ömer sarhoş olmasın. Adam ne zaman sarhoş olsa başına gelmeyen kalmıyor. Her seferinde başka bir kriz, başka bir yanlış anlaşılma izliyoruz. İşin şakası bir yana, Bade'nin yalanının çok geçmeden ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ama burada asıl mesele Bade'nin yalan ortaya çıktı, tamamen bitti diyerek geri çekilecek bir karakter olmaması. Psikolojik sıkıntıları olan Bade kolay kolay Ömer'in peşini bırakmayacak. Yani hamilelik mevzusu çözülse bile Kıvılcım ile Ömer arasında şüphe tohumu bir kere ekilmiş olacak. Ömer de bu süreçte hem aileye karşı hem de Kıvılcım'a karşı kendini ispat etmeye çalışırken daha da sıkışacak. Bir yandan ben yanlış yapmadım demek isteyecek. Bir yandan da herkesin gözünde suçlu gibi duracak. Bu baskı Ömer'i daha da hataya sürükleyebilir. Şimdi gelelim yeni bölüm fragmanında hepimizi şoke eden o ihtimale, bebeklerin karışmış olma ihtimali. Yeni bölümde Kıvılcım, Kemal bebeğin hastanede karışmış olabileceğini düşünüp bununla yüzleşiyor. Ya bize farklı bir bebek geldiyse korkusu, Kıvılcım'ı resmen yerle bir ediyor. Açıkçası daha saçması olamaz dedikçe o da oluyor. Kıvılcım ve Ömer'den farklı hikayeler yazılabilecekken, bebeklerin karışması gibi klişe bir senaryo bana inandırıcılıktan fazla uzak geliyor. Üstelik Kıvılcım erken doğum yaptı. Aynı hastanede kaç kişinin aynı anda benzer süreçten geçtiği, nasıl bir ihmal olduğu gibi sorular da ister istemez akla geliyor. Burada tahmin yapmak gerçekten zor. Çünkü senaristlerin ne planladığı, konuyu nereye götürmek istedikleri benim de zihnimi zorluyor. Yine de şunu biliyoruz. Ömer ve Kıvılcım bir süre daha sınanmaya devam edecek. Bakalım her şeyin sonunda bu ikilinin aşkı tüm zorlukları atlatabilecek mi? Yoksa bir noktada bu kadar da olmaz deyip tamamen kopuş mu yaşayacağız? Bu sorunun cevabını dizi yavaş yavaş verecek. Şimdi gelelim Başak ve Fatih'e. Son bölümde Murat dayanamamış ve sahneye çıkıp Başak'la Fatih'in evliliğinin sahte olduğunu, Başak'la kendisinin bir ilişkisi olduğunu herkesin ortasında açıklamıştı. Yeni bölümde hem Başak hem de Fatih büyük bir şaşkınlık yaşayacak. Fatih kendisini rezil ettiği için Başak'a çok tepkili olacak. Diğer aile üyeleri de Başak'a karşı iğneleyici sözlerde bulunacak. Hatta bazıları
Madem böyleydi niye bu kadar insanı bu işin içine soktun diyerek üstüne yüklenecek. Başak ise hem utançla hem öfkeyle mücadele edecek. Bir yandan kendini savunmak isteyecek, diğer yandan olaylar kontrolden çıktığı için susmak zorunda kalacak. Fatih'i kurtarmak adına yaptığı bu zoraki evlilik Başak'ı fazlasıyla zorlayacak. Çünkü bir yandan iyi niyetle yaptım diyecek, diğer yandan herkes onun niyetini sorgulayacak. Ama ben bu sürecin Başak'ı sadece yormayacağını, aynı zamanda Fatih'e bağlayacağını da düşünüyorum. Başak'ın Fatih'e bir takım hisler beslemeye başlaması bence çok olası. Çok geçmeden Fatih'in de Başak'a karşı hislerinin oluşacağını, ardından Başak ve Fatih arasında gerçek bir aşkın başlayacağını düşünüyorum. Zaten dizi de yavaş yavaş bu ikiliyi aynı çizgiye getiriyor. Önce mecburiyet, sonra alışkanlık, ardından da gerçek duyguların açığa çıkması gibi bir rota çiziliyor. Bir de Tuncay hikayesi var. Açık konuşayım, bu taraf bana hala hiçbir yere bağlanmamış gibi geliyor. Hikmet intikam hikayesiyle diziye katıldı. Ömer'le tanıştı. Ömer birkaç bölüm dedektiflik oynadı. Ama günün sonunda konu sanki havada kaldı. Ben bundan dolayı Tuncay'ın hikayesinin de çok geçmeden sona ereceğini ve ardından Başak'ın çok daha özgür bir karakter olacağını düşünüyorum. Çünkü Başak çocukluğundan itibaren Tuncay'ın yalanlarıyla kandırılmış, onun düşünce yapısıyla büyütülmüş biri. Kimliğinin tam oturmamasının nedeni de biraz bu. Tuncay'ın gerçek yüzü ortaya çıktıkça Başak'ın ben kimim sorusuna daha net cevap arayacağını, Fatih'in de bu noktada yanında duracağını düşünüyorum. Peki Nursema'yı yeni bölümde neler bekliyor? Gelelim bu sorunun cevabına. Sizlere daha önceki analizlerimde Rüzgar ve İlhami karakterlerinin dizimize katılacağını söylemiştim. Bu bir tahmin değil bilgiydi ve hala geçerliliğini koruyor. Zaten geçtiğimiz bölümlerde İlhami ile Nursema'nın telefonda konuştuğunu gördük. Senaristler garip bir şekilde bu hattı biraz yavaş ilerletiyorlar. Ama çok geçmeden hem İlhami'nin hem de Rüzgar'ın dizimize katılacağını ve Nursema'nın aklının daha da karışacağını düşünüyorum. Geçmişte İlhami'yi terk eden ve ona karşı bir suçluluk hisseden Nursema, kendisini terk eden ama şimdi geri dönüp af dileyen Rüzgar'la karşı karşıya kalacak. Bir yanda yarım kalan bir bağ, diğer yanda yeniden açılan bir kapı. Nursema'nın duygusal olarak ikiye bölünmesi çok normal. Bir tarafı Rüzgar'a öfkeli ama aynı zamanda ikisine de karşı kırılgan. Sizce Nursema'nın seçimi kimden yana olmalı? İlhami mi yoksa Rüzgar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Son olarak Emir ve Çimen'e değinip videomuzun sonuna gelelim. Son bölümde Emir ve Çimen aralarındaki sorunları geride bırakmış ve barışmışlardı. Dizimizin yeni bölümünde Emir ve Çimen ilişkisi üzerinde hem Salkım'ın hem de Kıvılcım'ın etkisi daha fazla hissedilecek. Ama bu ikili bu sefer annelerini dinlemeyecek ve ilişkilerine sıkı sıkı sarılacak gibi duruyor. Emir'in Çimen'le bir an önce evlenmek istediğini biliyoruz. Çimen ise bunun henüz erken olduğunu düşünüyor. Yani bir yanda Emir'in aceleciliği, diğer yanda Çimen'in temkinli tarafı var. Bu zıtlık da ilişkiyi hem canlı tutuyor hem de yeni bir çatışma alanı yaratıyor. Bence çok geçmeden Emir'in isteği sonuç verecek. Bu ikili ailelerinin karşısına evlenme kararlarıyla çıktığında hem Kıvılcım'ın hem de Salkım'ın büyük bir şaşkınlık yaşayacağını düşünüyorum. Salkım ve Kıvılcım arasındaki çekişme büyüyecek ve burada hem komik hem de sinir bozucu sahneler izleyeceğiz. Kıvılcım tekrar ilk sezonki Kıvılcım'a dönebilir ve çok daha seküler bir karakter olabilir. Bu da Salkım'la çatışmayı iyice ateşler. Bakalım Emir ve Çimen ailelerinin baskıları altında bu ilişkiyi ne kadar sağlıklı sürdürebilecekler? Hep birlikte izleyip göreceğiz.